Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi İlişkinizle ilgili ve sizinle ilgili neler düşünüyor? Bunlara bakalım. Sizin bu ilişki içerisinde ve kendisinin ilişki içerisindeki hangi durumlarda olduğunuzu söylüyor. Cümleyi kuramadım. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an ortak enerji olarak sahte kartı ve Sirius geldi. Kadersel değişimler yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi okült konulara ilgi dedi. Şu an enerjisinde, ilişkinizde ortak enerji olarak baktığımızda kadersel bir süreçten geçtiğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Burada ciddi bir değişim ve dönüşüm aşamasında olduğunuzu söylüyor ilişkinizin aklınızdaki kişi ve sahte kartıyla sahte yaklaşmak, kimliğini gizli tutmak, sinsi bir şekilde kendini sergilemek dedi. Şimdi bu ilişki içerisinde taraflardan birinin ya da genel olarak ilişkinin içerisinde her duygunun çok net aktarılmadığı, net söylenmediğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu ilişki içerisinde birçok şey gizli kalmış olabilir. Birçok duygu söylenmemiş ya da dillendirilmemiş olabilir. Bu noktada bazı şeylerin gizli kaldığını ve bazı şeylerin çok net olmadığı, bazı sahteliklerin olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu ilişki içerisinde ama en çok da tutku ve aşk enerjisinin aktif olduğunu, bu ilişkiyi aslında ayakta tutan duygunun tutku ve aşk olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Çok fazla sabredilmesi gereken durumların içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Ciddi acılar çekilmiş olabilir bu ilişki içerisinde. Aslında ilişkinin genel olarak baktığımızda çok değerli, çok güzel bir ilişki olduğunu, ancak burada işte bu sahtelik, gizlenen şeyler, arkadan çevrilen işler ya da durumlarla beraber çok fazla sabredilmesi gereken şeylerin ortaya çıktığı ve ne kadar değerli olsa da bazı zorlayıcı enerjilerin içerisinde kaldığınızı söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi genel olarak ilişkiyle ilgili bunları düşünüyor. Sizinle ilgili ve bu ilişkideki kendi duruşuyla ilgili neler düşünüyor? Şimdi kendi duruşuyla ilgili güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego ve baba figürü dedi. Biraz egosu yüksek biri olabilir aklınızdaki kişi ve bu ilişki içerisinde daha çok benim sözüm geçer, benim sözüm geçmeli diyen bir enerjide yaklaşmış olabilir size karşı ve ilişkideki duruşu böyle olabilir. Şimdi ele alma kartıyla bir işte yükselme veya yönlendirilemeyen gücü ele almak. Yani çok fazla baskı kurduğu, çok fazla enerjisel olarak benim sözüm geçecek, benim dediğim olacak dediği bir enerjisi olabilir aklınızdaki kişinin. Şimdi bu noktada ben bilirim, ben yaparım, benim enerjim yüksektir, işte kararları ben veririm, işte ben daha akıllıyım gibi bu ilişkideki daha çok karar verici merceğin kendisi olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ancak bu ilişki içerisinde bazı şeylerin böyle zamanı olmadan ortaya çıktığını düşünüyor diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi genel olarak karakter olarak bu ilişki içerisindeki şu anki enerjisi kendini çok böyle dikkat çekici gören bir aklınızdaki kişi var. Aslında bağlılıkla ilgili, bağlılık ihtiyacı içerisinde olan biri olarak geliyor. Şimdi Dance kartı bizde böyle eşten bahseder. Ama çok yoğun, sürekli iş hayatı olan güçlü bir karakterden bahseder. Atemdeva'da daha çok böyle toplum normlarına çok uymayan, kendi kalıpları olan, kendi kafasına göre takılan ama girdiği her ortamda ciddi bir, nasıl söyleyelim, ciddi bir ilgi çekici enerjisi olan, aurası güçlü biri olarak tanımlıyor kendisine. Burada Atemdeva'da şu da vardır, fazlasıyla paraya ve lükse düşkünlük vardır. Şimdi bu noktada aklınızdaki kişi bazı maddi durumlarla ilgili sizden bazı şeyler gizlemiş ve bunlar ortaya çıkmış olabilir. Ya da madde dünyasıyla, yani şu anki işte para hayatı olabilir, iş hayatı olabilir, statüsel durumları olabilir. Bunlarla o kadar çok, bunlara daha doğrusu o kadar çok önem ve
enerji akıtan biri olabilir ki, önem verip enerji akıtan biri olabilir ki. Burada belki de o ilişkideki negatif taraf olarak kendinde bunları görüyor olabilir aklınızdaki kişi. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi yorumlarda kapalı, anlatamadım yazamayacak arkadaşlarım. Şimdi devam edelim. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizin hangi enerjilerde olduğunuzu düşünüyor? Dönüşüm kartı. Değişim, dönüşüm, yeni bir yaşam, küllerinden doğmak. Güzel. Planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak dedi. Şimdi burada sizin aslında şu an enerjisinde daha çok böyle mantık çalıştırdığınızda, kendi hayatınızda değiştirip dönüştürmek istediğiniz şeylerle ilgili adımlar atmaya çalıştığınızı düşünen bir aklınızdaki kişi var. Burada daha çok duygularınızı arka plana atmak istediğinizi düşünüyor, attığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi. Ama bir taraftan da ciddi bir kaygı enerjisi oluşturduğunuzu söylüyor. Burada şunu söyleyebilirim. Sizin aslında kaygılandığınızı, korktuğunuzu düşünürken bunu yansıtmamak için daha böyle akıllıca davranmaya çalıştığınızı, duygularınızı bastırmaya çalıştığınızı düşünüyor. Ama ben senin ne hissettiğini, ne düşündüğünü biliyorum dediği bir durumun içerisinde açıkçası. Şimdi sizi nasıl görüyor dediğimizde sağ kartı tutkusal enerjinin yüksek olmasından bahseder. Özgür bir enerjidir. Çok nazik ve etkileyici bir enerjisi vardır aslında Sah'ın. Gamhat da böyle yine aynı şekilde özgür ruhlu biridir. Baskıyı çok sevmez. Aşık olduğunda da sadık bir enerjisi vardır. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Enerjisel olarak birbirinize fazlasıyla çekildiğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu noktada sizin ne kadar işte ben seni düşünmüyorum ya da ben işte kendi küllerimden doğuyorum, ben işte duygularımı artık arka plana atıyorum gibi enerjiler yansıtıyor olursanız olsun, düşünüyor olursa olsun bunu yapmak istediğinizi düşünüyor aklınızdaki kişi, öyle söyleyeyim. Ama ben aslında öyle olmadığını biliyorum dediği bir durumun içerisinde. Yani ben senin ne kadar işte duygularını göstermesen de ne kadar bana karşı ilgin, alakan olduğunu, beni hala istediğini biliyorum dediği bir durumun içerisinde geliyor aklınızdaki kişi. Şimdi birkaç kart daha alalım. Kaynak. Hayal. Şöyle söyleyebilirim. Sizin çok hayalci bir yapınız olduğunu, bu ilişkiyle ilgili normalin çok üstünde beklentilerinizin olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Kendisini kaynak olarak görüyor. Burada birazcık burnu büyük bir enerji var diyebilirim. Yani daha çok böyle ben bilirim, ben yaparım, benim dediğim olur. İşte sen düşünme, ben düşünürüm diyen bir durumun içerisinde. Yeniyon kartı. Pişmanlık. Farkında olmayan madde dünyası, evet. Şimdi bu kişiye baktığımızda aslında bu kişi genel olarak etrafına ve bu ilişki için sizin karşınıza, size daha doğrusu işte ben yeniden başlayabilirim, ben yeni bir yol alabilirim, işte sen beni kaybedersin, ben seni kaybetmem tarzı bir enerji içerisinde yaklaşmış olabilir. Ama şu an enerjisine baktığımızda ciddi bir pişmanlık enerjisi var. Farkında olamadığını net görmeye başladığı bir sürecin içerisinde ve bunun sebebi de aslında madde dünyasına olan düşkünlüğü. Ya bu kişinin parayla ilgili, para, işte başka ne diyebilirim, işte statüsü olabilir, eğitimi olabilir vesaire vesaire. Çok fazla maddesel şeylere düşkünlüğü olabilir bu kişinin. Bu yüzden burada ne kadar böyle görünüyor olsa da işte ben yeni başlangıçlar yapıyorum, ben iyiyim enerjisinde olsa da daha çok burada bu enerjide olmasından kaynaklı pişmanlık duyan, farkında olmadığını anlayan bir enerjide geliyor diyebiliriz. Şimdi sizinle ilgili de şunu söyleyebiliriz. Şimdi burada baktığımızda ciddi bir değişim dönüşüm aşamasından geçen bir enerjiniz var. Aslında aklınızdaki kişinin söylediği gibi buradaki dönüşüm kartıyla değişim ve dönüşümden, küllerinden tekrar doğmaktan bahseder. Aslında buradaki yaptığı yorum çok doğru. Çünkü siz gerçekten değişim ve dönüşüm aşamasındasınız. Büyük hayalleriniz var ve büyük hayalleri gerçekleştirebilmek adına yaşadığınız şeylerde neden bu durumların içerisinde olduğunuzu, durumların size neyi yansıttığını çok net anlamaya başladığınız bir süreçte olduğunuzu söylüyor. Ciddi bir değişim dönüşüm aşamasındasınız ve büyük hayalleriniz var. Bu hayaller adına adımlar atma aşamasındasınız. Sistem size evet diyor. Yani bu yolda ilerlemen gerektiğini aktarıyor diyebiliriz sistemin. Şimdi burada genele baktığımızda bu ilişki içerisinde
Daha çok böyle burada şunu söyleyebilirim. Şimdi sahte kartı da geldiği için sahte kartıyla beraber aslında aklınızdaki kişinin kendi hayatıyla ilgili olduğundan farklı bazı şeyleri gösteriyor olma ihtimali çok çok yüksek diyebilirim. Çünkü burada ben bilirim diyen insan zaten her zaman her koşulda bu geçerlidir. Bir konuda ben bilirim diyorsa bir kişi emin olun o hiçbir şey bilmiyordur. O yüzden burnu büyüklük mü dersiniz, ego mu dersiniz ki ego kartları çok geldi. Burada kendi gibi olamayan, kendi ruhunu, öz varlığını inkar eden bir enerjide geliyor aklınızdaki kişi. Çünkü olduğu kişi gibi görünmek ona zayıflık gibi geliyor. O olmak istediği kişi gibi ya da insanların onu görmesini istediği kişi gibi davranmayı tercih eden bir enerjide geliyor. Şimdi ilişkiyle ilgili genel düşüncelerine bakalım. Evet, yıldız kartı. Karmik bir süreçten geçiyor olabilirsiniz bu ilişki içerisinde. Çok kadersel bazı durumlar yaşamış olabilirsiniz. Burada en çok da dengenizi kuramayan bir enerji içerisinde kalmış olabilirsiniz ilk etapta ilişkinin içerisinde. İki tarafta kendi dengesini bulamadı. Bir durum ortaya çıkmış olabilir. Yalnızlık teması çok fazla geliyor. Yalnızlık korkusu hakim olabilir. Sizde de, aklınızdaki kişide de. Kılıç Prensi ile beraber, şimdi Kılıç Prensi eşten kaynaklanan sorunlardan, eleştirilerden, tartışma ve huzursuzluk enerjilerinden bahseder bize. Bu ilişki içerisinde aslında daha çok böyle bir tarafın kendini yüksek görmesi diyebiliriz. Dengeye gelememe durumu, alma verme dengesinin bozulması vesaire bu tür durumlardan kaynaklı sorunlar yaşadığınızı söylüyor aklınızdaki kişi. Şimdi İmparator kartı, Joker ve Kupa Şövalyesi geldi. Yani İmparator zaten egodan bahseder. Açıkçası yani genel olarak böyle olmasa bile aklınızdaki kişi şu an enerjisinde çok fazla ego yapan, biraz işte ben bilirim, ben yaparım enerjilerinde olan bir kişi olarak geliyor. Biz bu süreçte aslında bir aşamadan sonra bu enerjiye de gelmiş olabilir ve bununla beraber de işte ben yeniden başlayabilirim, ben başka başlangıçlara gidebilirim dediği bir çok düşünmeden atılan bazı adımların karşılığını almış olabilir ilişkiniz. Onun yaptığı bu hareketlerin, davranışların karşılığını ilişkinizde yansıması böyle olmuş olabilir. Ancak burada şunu söyleyebilirim. Ne yaptıysa ya da ne yaşadıysanız yaşayın. Buradaki enerji değişerek aslında farkına varamadığı şeylerin farkına varmaya başladığı bir süreç olarak gelecek, yakın gelecekte karşınıza. Kupa Şövalyesi geliyor. Kupa Şövalyesi sakin, huzurlu dönemlerden, aşık olunan dönemlerden, aşkı, sevgiyi yaşanan dönemlerden bunun istenmesinden bahseder bize. Beyaz atlı prenstir Kupa Şövalyesi. Bu noktada artık yaptığı yanlışların farkına vararak daha çok böyle sevgiyi ya da duygularını ön plana alarak hareket etmeye çalışan bir enerjide olacak diyebiliriz. Yani pişmanlık burada belli olacak. Ortaya çıkacak ya da. Şimdi bu gece size neler söylemek isterdi bunlara bakalım. Yanınızda olsaydı size neler söylerdi? Bir gün bütün parçalar birleşecek ve yaşadığımız her şeyin nedenini anlayacaksın dedi. Yüksek benliklerimize güvenmen gerekiyor. Onlar tam olarak hangi deneyimlerin bizi tekrar bir araya getireceğini biliyorlar dedi. Vücudumdaki her hücre senin, benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu söylüyor dedi. İki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir dedi. Evet, burada yani yine de ümidini kesmeyen, tekrar bir şeyler olabilir diyen bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum bitmedi dedi. Benim hayalim sensin dedi. Seni sevmiyorum dedi. Bir kart alacağım buraya. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki dedi. Yani çok fazla burnu havada biri olabilir. Ego yapmış biri olabilir. Bir anda böyle değişmiş de olabilir. Sanki böyle bir enerjisi var. Sanki ilk etapta böyle değildi de sanki daha sonraki aşamalar ne kadar çok sanki dedim. Belli bir aşamadan sonra bu enerjiler ortaya çıkmış gibi. Ama bunu yavaş yavaş anlayacağı bir süreç geliyor aklınızdaki kişinin. Bunun pişmanlığını yaşayacak diyebiliriz. Ama burada sanki şu anki enerjide işte ben gelmeyeyim de sen gelsene dediği bir durum var. Onu bekle dedi.
Bu gecenin aşk mesajı, aşka dair istediklerin olacak. Doğru yoldasın, ümidini kaybetme, işaretleri takip et ve inan dedi. Evet, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.